Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için bugün güzel bir donut hazırlayacağım. Donut nasıl hazırlanıyor evde? Tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. Özellikle çocuklar çok severler. Yavrularla birlikte yaparsanız müthiş olacaktır. Gelen yorumlarda çocuklar diyorlarmış ki Oktay Usta, anneciğim çocuklarla birlikte girin mutfağa diyorlarmış. Bravo. Yavruları kutluyorum, tebrik ediyorum. Maşallah. Yavrularımız, çünkü onlar bizim geleceğimiz, mutfağa alışsınlar. Efendim, donutta neler var hemen paylaşıyorum sevgili seyircilerim. Burada 5 su bardağı unumuz var. 100 gram oda sıcaklığında tereyağı, süt 1,5 su bardağı yine oda sıcaklığında, yumurta da aynı şekilde, yarım çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 10 gramlık paket ile 1 paket instant maya, çay kaşığının yarısı kadar da içinde tarçın var. Üzerini süsleme bölümüne geldiğimiz vakit burada sütlü çikolata, üzerinde bitter, fil dişi ve renkli şekerler burada yerini alıyor, böyle üzerini süsleyeceğiz. Beyaz çikolata ve renkli şekerlerle süslenmiş olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Önce, çünkü bunun donutun böyle aşama aşama mayalandırması var sevgili seyircilerim. Sıvılarla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hemen şimdi burada ılık süt önce karıştırma kabının içerisine alınıyor. 1,5 su bardağı. Bardak ölçün nedir Oktay Usta diyen seyircilerim için hemen cevap veriyorum. 200 mililitrelik bardak ile 1,5 su bardağı. 10 gramlık instant maya geliyor. Sevgiyle iniyor bakın. Evet, indi. Önce süt mayayı eritiyorum. Peşinden toz şeker, vanilya ve yumurtalar geliyor. Donutta önce hamurunu hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı süt, 2 yumurta, yarım çay bardağı toz şeker, 10 gramlık bir paket instant mayayı eritiyoruz. Mayayı iyi eritiyoruz, şekerle besliyoruz performansın iyi olması için. Çırptım. Şimdi buraya 1 paket vanilya veriyorum. Kıymetli seyircilerim, yarım çay kaşığı da tarçın. Tarçın sevmeyenler koymasınlar. Koymak zorunda değilsiniz ama derinlerden böyle güzel bir koku verir. Ondan dolayı koydum. Tüm malzemeler güzelce şöyle karıştıktan hemen sonra şimdi buraya un verme bölümüne geçiyoruz. Kıymetli seyircilerim, un ölçümüz neydi? 5 su bardağı un ölçümüz var. Ortalama gram olarak da 600 gram civarında yapar sevgili seyircilerim. Çünkü bakın burada tereyağı var. Daha henüz koymadım tereyağını. Birazdan koyacağız. Kaç sefer mayalanmış oluyor? 3 sefer mayalandırıyoruz donut tarifimizi. Yavruların çok sevdiği, bayağı bir para verip almış olduğumuz bu güzel hamur tatlısını, kızarmış hamuru, üzeri çikolatayla kaplanmış olanı biz evimizde yapacağız inşallah. Evet, şimdi onun hepsini döküyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyorum. Evet sevgili seyircilerim, şu anda hamurun kıvamı ortaya çıktığı anda yoğurma işlemi yapmıyoruz. Çünkü hamurun yoğrulması birazdan tereyağı ile birlikte olacağı için şu anda hamurumuzu bir araya sadece getirmemiz yeterli. Bu birinci mayalandırma olacak şimdi. Böyle uzun uzun hiç yoğurmadan tamamen özleşmiş, lastikleşmiş bir hamur olacak. Üzerine streç film kapatıyorum. Bir 15 dakika bekletiyorum. Peşinden 15 dakika sonra ılık ortamda tereyağı ile buluşma anı olacak. Aşama aşama Oktay Usta'dan donut tarifi geliyor sizler için. Sevgili seyircilerim, ılık ortamda birinci mayalanma tamamlandı. Şimdi paylaşacağım hale gelmediyse biraz daha bekletin. 15 dakika ile yarım saat arasında, mevsime göre değişir. Yazın hızlı mayalanır, kışın biraz daha geç mayalanır. Havanın soğukluğuyla alakalı. Sadece buraya bir fiske tuz atacaktım, onu unutmuşum. Özür dilerim, şimdi atıveriyorum. Bir fiske şöyle parmak ucuyla daldır, hafiften şöyle serpiştiriyoruz. Evet, şimdi hamurumuzun kıvamını göreceğiz. Birinci mayalanma tamamlandı. Hamuru ne yapmıştık? Sadece kıvamını ortaya çıkarttık ve bıraktık. Yoğurmadık, hiç yoğurmadık. Şimdi yoğurma bölümüne geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burada şu anda 100 gram oda sıcaklığında tereyağımız var bakın. Tereyağını da şöyle veriyorum. Her tarafına sevgiyle yayılır mısın canım? Güzel güzel
tereyağı veriyoruz. Eğer tereyağı koymak istemeyen seyircilerim olabilir. O zaman ne yapıyoruz? B planında ne kadar? Yarım çay bardağı veya biraz fazla olabilir. Sıvı yağ koyabilirsiniz. O zaman hangi aşamada koyacaksınız? Sıvı yağ koyarsanız, sıvı yağ koyacaksanız hamuru yoğurma, ilk yoğurma aşamasında. Bu işleme gerek kalmıyor o zaman. Ama orijinalinde tereyağı var. Donut'ta. Şimdi hamuru şöyle özleştire güzelce yoğuruyorum. Ondan sonra tekrar karıştırma kabına alıp ondan sonra asıl mayalandırmayı yapacağız. 1 saat üzeri kapalı ılık ortamda. Tereyağı güzelce hamurun içine işlemesi gerekiyor. Burası biraz zahmetli oluyor. İsterseniz mutfak şefi robotunuzdan da yardım alabilirsiniz. Sevgili seyircilerim, şöyle spatula yardımıyla hamuru bir araya topluyoruz. Biraz zahmet istiyor ama zahmetsiz de yemek olmuyor. Şimdi hafiften şöyle tezgaha un serpip hamurumuzu bir araya alacağız. Yumuşacık bir hamur. Pamuk gibi adeta. Güzel bir yumuşaklıkta hamur ortaya çıktı. Sevgili seyircilerim, görüyor musunuz? Bakın. Subhanallah, şu güzelliğe bakın. Çok güzel oldu. İşte bu şu dakikadan sonra o yoğurmada çocuklardan yardım alamayız. Yavrular bayağı yorulurlar. İşte puf puf olan sevgi dolu bir hamur 1 saatlik mayalanmaya şimdi gidiyor. Üzeri yine kapalı, ılık ortamda. İşte o 1 saatten sonra asıl şov başlıyor. Şekillerin kesilmesi, ondan sonra kızartılması, çikolataya bandır süslemeler. Sizler de kanalıma abone olup destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama sizden ricam lütfen beğeni butonuna basın. Kapatıyorum üstünü. 1 saatlik mayalandırmaya bırakıyorum. Sevgili seyircilerim, donutumuzun hamuru mayalandı. Çok güzel oldu. Şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. Sütlü ve bitter çikolatayı hemen şurada benmari usulüyle eritiyorum. Aparatın içine alıyorum. Burada suyun altında yaktım. Kısık ateşte ağırdan kaynayacak. Çikolatalarımız da erimiş olacak. Şimdi donutun hamuruna geliyoruz. Bakalım Oktay Usta'nın hazırladığı donut hamuru nasıl olmuş? 1 saat geçti. Süreye baktım. Tam yeterince mayalanmamış. Mutfakta çareler bitmez dedik. Biraz daha mayalanması için beklettim. Mayalanması tamamlanmış oldu. Şimdi göreceğiz sevgili seyircilerim nasıl mayalanmış. Elimi ona batırayım şöyle. Bakın şöyle daldırıyorum. Bak. Derinlere doğru gidiyorum maşallah. Çok güzel olmuş. Şimdi burada hemen tezgaha un serpiyorum. Ve buradan kalıbından hamurumuzu ayırıyoruz. Sevgili seyircilerim, yarım santim kalınlığa gelinceye kadar hamurumuzu açıyoruz. Ama burada önemli püf noktası zemine un verelim ki yapışmasın. Zeminden kaldırırken zor olmasın diye söylüyorum. Şimdi kalıpla kesme bölümüne geçiyorum. Kalıp olur. Bu normalde pastacılık ürünleri satılan yerlerden alınan kalıplardan. Ama isterseniz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız kavanozla olabilir. Su bardağı olur ama biraz küçük olabilir. Yani genişliği bu şekilde olan herhangi bir aparatla bu işlemi yapabilirsiniz. Hepsini böyle kesiyorum. Kestikten sonra yakın keselim. Toplayacağız. Hiç hamur israfı olmayacak. Tamamını değerlendireceğiz. Şimdi ortadaki hemen yuvarlak bölümlerini açıyorum. Plastik kapaklardan yararlanabilirsiniz. Bu aşamada böyle buraları alıyorum. Hemen şimdi buradan sonra hamuru şuradan dikkatlice tutuyorum. Şuradaki ortadaki yuvarlakları isterseniz böyle kızartabilirsiniz. İsterseniz bunları toplayıp hepsini bir araya onları yeniden açacağız ve bu şekilde yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Yağlı kağıdın üzerinde son bir kez daha mayalanma olacak. Son mayalanma da tamamlandıktan sonra da pişirme bölümüne geçeceğiz. Sevgili seyircilerim, donutlarımız hazır. Şimdi hemen üzerlerini açıyorum. Yağlı kağıda aldım hepsini. Yağlı kağıtla birlikte yağ indirirsek çok kolay oluyor işimiz böylelikle.
Şimdi yuvarlak donutlarla birlikte burada böyle çam ağaçları kalıplarla da kestim. Mutfağınızda olan böyle pastacılık kalıplarınızdan yararlanabilirsiniz. Hamuru böyle kağıdın üzerine aldıktan sonra kağıdı kesiyoruz. Buradaki kesmemizdeki amaç, bu hamur çok yumuşak olduğu için son bir kez de burada tezgahta, yani şekli verildikten sonra bir kez daha mayalanıyor ve ondan sonra artık yağa gidecek. Ondan dolayı son mayalama çok önemlidir. Bakın şu anda mayalamalar tamamlanmış. Buradan alıyorum. Bakın şöyle, gel canım. Sevgiyle gelir misin? Bakın böyle geliyor. Normalde bu hamuru böyle kaldırmamız mümkün olmaz. Ama böyle kağıdı sayesinde işimiz kolay oluyor. Şimdi yağa giden bir yolculuk. Yağ 180 derece ısıtılmış bir yağ olacak. Çok yüksek ısı olmasın. Çünkü hamurlar pişmeden kenarları kızarmış olur. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyircilerim. Bir tık yükselteceğim şimdi ateşini. Evet, yükselttim. Ondan sonra hemen birazdan kağıtlarını bırakacak. Kağıtları geri alacağım. Burada kağıtlar hamurları rahat bir şekilde yağın içine almamıza yardımcı oluyor. Özellikle mayalananları seçelim içlerinden. Hangisi daha iyi mayalanmışsa onları alırsak işimiz daha kolay olur. Çikolataları erittim benmari usulüyle. Evet, şimdi hemen kağıtlarını alacağım. Bakın, tutuyoruz, alıyoruz. Tutuyoruz, alıyoruz. Maşa yardımıyla hemen şöyle fazla yağını da burada akıtalım. Şimdi baloncuk baloncuk olacaklar. Yani böyle güzel tombiş tombiş yuvarlak simitler olacak. Oktay Usta sizler için mutfağında, özellikle çocukların çok sevdiği, alışveriş merkezlerine gittiğinizde sizden çok sıklıkla istediği tarifi paylaşmak istedim. Sizlerden bu konuda çok yoğun istek geldi. Yorumlarınızı okuyorum. Sevgili seyircilerim, hangi tarif istiyorsanız ben o tarifleri sizler için hazırlarım Allah'ın izniyle. Bakın, donutlarımız yavaş yavaş şişmeye başladılar, görüyor musunuz? Ev ortamında hazırlanan donutları görüyoruz. Subhanallah. Çok güzeller. Kızarınca diğer tarafını çevireceğiz. Bakın, şimdi renk almaya başlamış. Çok çabuk da renk alıyor. Çeviriyorum. Oo, harika oldular. Çok güzel oldular sevgili seyircilerim. Her şey sizler için. Kızartıyorum. Çok çabuk da kızarıyor. Ve havlu kağıdın içine alacağım. Yani üzerindeki fazla yağını da almış olacağız. Yumuşacık, puf puf Oktay Usta'dan geliyor efendim, bakın. Donutlar geliyor. Donutların güzelliğini görmek ister misiniz? Subhanallah. Çok güzel oldular. İki tarafı da kızarınca alıyorum havlu kağıdın üzerine. Gel canım buraya. Sevgili seyircilerim, donutlarımız şu anda hazır. Soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra benmari usulüyle eritilmiş çikolataya batırıyoruz. Şöyle fazla çikolatası akıyor. Akar mısın canım? Aktıktan sonra hemen ters çevireceğim. Son damlasına kadar. Evet. Şu anda bakın, çikolatayla kaplanmış oldu. Buraya birazcık şekerleme vereceğim şimdi. İstediğiniz şekerlemelerden yararlanabilirsiniz. Çocuklar özellikle vitrinlerde gördüklerini çok istiyorlar. Ondan dolayı bakın, böyle vitrinde yavruların gördüğü şekliyle hazırlamaya çalışacağım şimdi. Üzeri rengarenk olacak. Hamurlar soğuduktan sonra benmari usulüyle eritilmiş çikolataya batırıyoruz. Ters çeviriyorum. Fazla çikolatasını akıtalım. Üzerine şöyle şekerlerle süsleyelim. Çok güzel oldu sevgili seyircilerim. Bakın, hazır alınan donutların aynısı oldu. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Sevgili seyircilerim, donutlarımız servise hazır hale geldi. Subhanallah, öyle güzel oldular ki bakın, çocuklar bu tada bayılırlar.
pastacılık ürünleri satan yerlerden böyle renkli şekerler alabilirsiniz. Ben marul üretimi çikolatalara batırdım. Sonra şekerlemelerle süsledim. Çok güzel oldu. Ev ortamında bayağı bir bereketli oldu. Vermiş olduğum ölçü. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur. Bu 2022 yılının son yayını sevgili seyircilerim. Allah izin verirse yeni yılda yeni tarifler, her şey sizlerin sofrasında olacak. Elimden geldiğince daha fazla çalışacağım. Daha çok yoğun tempo sarf edeceğim inşallah. Hayırlı ve bereketli bir yılınız olsun. Sevdiklerinizle birlikte. Dünyamız için barış, kardeşlik ve huzur yılı olsun 2023 yılı. Bu temenni ve bu dualarla veda ediyoruz. Sizler kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 2023'e 1 milyon olarak girmeyi çok ümit ettim ama nasip olmadı. Sağlık olsun. İnşallah 2023 yılında 1 milyona ulaşmış olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık. Sizleri çok seviyorum.